herkese. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Oldukça kolay, bol zincirden oluşuyor. Çabucak örebileceğiniz bir model. Üçgen bir motif. Böyle büyük büyük yaparak şimdi iki motifi birleştirdim ben. Yuvarlak bir bütün elde edebilirsiniz. Daha büyük yuvarlaklar da yapabilirsiniz. Etrafına tekrar ekleyerek. Şimdi motifin yapımına geçelim. Şöyle birleştirdiğimizde bakın şu kısım tam ortamız olacak. Komple bunun etrafını motifle dolanacağız. Ben şimdi bir motifin yapılışını ve şu kısımdan da eklemeyi göstereceğim sizlere. Altın başak maxi kullanıyorum bu arada, onu da belirteyim. Tığım 5 numara 1.50 milimetre. Ortadan başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Önce parmağıma doluyorum şöyle. Sihirli halka yapıyorum. Tığımı geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu halkanın içine sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4. Artık parmağımdan çıkartıyorum ve devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10. Şurayı biraz çekelim. 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 tane sık iğne yaptıktan sonra şu ipimizi çekiyoruz. Burayı sıkıştırıyoruz. Ve ilk yaptığımız sık iğnenin içine batarak birleştiriyoruz. Evet, şimdi 7 tane zincir çekeceğiz. Şu modelimizi şöyle alalım. Evet, 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bir tane sık iğneye atlayıp bir sonraki sık iğneye batıyoruz. Şu birleştirdiğimiz yerden hemen yanındaki sık iğneye atlayıp bir sonrakine batıyorum ve sık iğne yaparak birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı şekilde sıradakine atlıyoruz. 1 2 diyoruz. İkinciye batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bir tane atlıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı şekilde bir atlıyoruz, bir sonrakine batıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7. Bir atladık, bir sonrakine batıyoruz. Bu şekilde etrafına 9 tane boşluk oluşturacağız. 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir atladım, bir sonrakine. 1 2 3 4 5 6 oldu. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bir atladım, bir sonrakine. Evet, 7 yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. Yine bir atladım, bir sonrakine birleştiriyorum. 1 2 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum 9'uncuyu yaparken. Tığımı bir kez doladım. Hemen ilk yaptığımız şu zincirin dibine batıyoruz. Tığımı 2 kez doluyorum, pardon. 2 kez doladım. 1 2 3 4 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane boşluk oluşturmuş olduk. Şimdi 1 2 3 4 5
6, 7 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir sonraki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pardon. 3, 4, 5, 6, 7. Komple 7 zincir çekerek 3, 4, 5, 6, 7. Bir sıra dolanıyoruz. Alttaki her boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, burayı da birleştirdik. Şimdi başlangıç noktamız şurası. Burada da 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Birleştirmeyi yine bu şekilde yapıyoruz. Şurada bir trabzan yaparak birleştirmiştik. Tığ 2 dolayıp buraya batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine 4'te çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane daha boşluk oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirdikten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. Motifim genelde hep 7 zincirden oluşuyor. Tığı bir kez doluyorum. Hemen bir sonraki boşluğa ikili trabzan yapıyorum şimdi. Şöyle tığı bir kez dolayıp 2, 2 çekiyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane trabzan yapıyoruz. Başlangıç noktamız burası. Trabzanı yaptığımız yerin tepesi olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tığı bir kez doluyorum. Böyle 2 tane boşluk oluşturduktan sonra diğer boşluğa geçerken bir kez doladım. Buraya da yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 8 tane trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu trabzan yaptığımız yerler köşelerimiz olacak. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki boşluğa yine bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane boşluk yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tığ doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 8 tane trabzan yapıyorum. Her dolgu arasında 3 tane boşluğum olacak bu sırada. Şimdi 1 pardon 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8. Burayı da tamamladık. Şimdi başlangıç noktamız burası. Şu trabzanı yaptığımız yer. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Hemen sıradaki boşluğa yine bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi şurada bir boşluğumuz daha olması lazım. Yine 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa dolayıp burada yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 4'te çıkıyoruz.
Her dolgunun arasında bu şekilde 3 tane boşluğumuz olacak. Şimdi bir sonraki sırada birleştirme noktamız yine burası oluyor. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar 7 zincir. Sıradaki boşluğa giriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığ dolamadan bir sık iğne ile birleştiriyorum. Ve 14 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi sıradaki yuvadan sayalım. 1 2 3. Üçüncüye, yani alttaki 8 trabzanın tam ortasına denk gelecek yere batıyoruz. Tekrar 14 zincir daha çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son trabzanın üzerine batıyoruz. Bir sık iğne ile kapatıyoruz. Evet, kenarlarda 7'şer zincir çektik. Buralarda 14 tane zincir çektik. Şimdi buradan tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve hiç atlamadan hemen önümüzdeki boşluğun içine bir sık iğne ile giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki sık iğneye giriyoruz. Yine bir boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen sıradaki boşluğa birleştirdik. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi ilk trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şu 14 boşluğu saymıyorum. 7 zincir çektiğim boşluklarım 1 2 3 4 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tekrar 14 zincir ve 1 2 3 diyoruz. Şöyle üçüncüye batarak birleştirdik. Tekrar 14 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son trabzan üzerine bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Hemen önümüzdeki boşluğun içine bir boşluk yaptık sık iğne yaparak. 2 3 4 5 6 7. Sıradaki boşluğa 1 2 2 3 4 5 6 7. Sıradaki boşluğa, her boşluğa 7 zincir çekerek geldik. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da ilk trabzanın üzerine batıyorum. Bir boşluk daha yapıyorum. Bak, 1 2 3 4 tane 7 zincir çektiğim boşluklar. Şunlar 14 zaten. Şimdi bu köşeyi de tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1 2 3 diyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Geliyoruz sondaki trabzanın üzerine. 10 değil, 14 çekecektik. Niye öyle yaptım? 10 11 12 13 14. Evet, 14. Tekrar şimdi 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Sıradaki boşluğa giriyorum.
Bir sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 5 değil 3. Şimdi birleştirmeye gelmişiz. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şurası trabzan yaptığım yer. 2 doladım. Tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 4 de çıkıyorum. Şu büyük boşlukların arasındaki boşluk sayımız yine 4 tane. Evet. Tekrar şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yine 7 zincir. Hepsi 7 zincirle giriyorum. 2 3 4 5 6 7. Sadece şu köşelere geldiğimde değişiyor. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Yine sıradaki boşluğa girdik. Bir sık iğne ile birleştirdik. Şimdi şuradaki büyük boşluklara geldik. Burada 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Geliyoruz bu büyük boşluğun içine, 14 zincir çektiğimiz boşluğun içine girerek tekrar bir sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum şimdi. Diğer büyük boşluğa giriyorum. Yine bir sık iğne yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alttaki 7 zincir boşluğun içine giriyorum. Bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Evet, bu her sırada bu şekilde devam edecek. Yani aynı sıra tekrarından gidiyor zaten. Aynı şekilde sıra tekrar yapıyoruz. Şöyle büyük boşluklar yaptığımızda bunun üzerine batarken sağındaki ve solundaki zincir sayıları 9 olacak. Yine ortada 7 zincir. Bu kenarlarımız zaten hep 7 zincir. Şimdi tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Birleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki boşluğa giriyorum. Şimdi 9 zincirden sonra 1 2 3 tane 7 zincirli boşluk yaptım. Şimdi tekrar 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve büyük boşluğun içine giriyorum, birleştirdim. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen sıradaki boşluğa. 1 2 3 4 5 6 7. Her boşluğa yine 3 4 5 6 7 bir sık iğne yaparak ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, diğer köşeye geldik. Tekrar 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Boşluğa giriyorum, bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer boşluğa giriyorum, bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sıradaki boşluğa batıyorum, birleştirdim. Şimdi yine bakın, şurası başlangıç noktam. 1 2 3 zincir 2 defa dolayıp başlangıç noktasındaki trabzanın üzerine batıyoruz. Önce 1, sonra 2 2 2 olarak çektik.
Evet, bir sonraki sıraya geçerken yine hemen buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekelim. Sıradaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 zincir, tekrar sıradaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 zincir, yine sıradaki boşluğa bakın, burası 9 zincir çektiğimiz boşluk, bunun da içine batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Şimdi şu 14 çektiğimiz köşenin tam üzerine geldik. Burada 7 tane zincir çekmiştik. Tığımızı bir kez dolayıp buraya ikili trabzan yapıyorum yine. 8 tane aynı alt sıradaki gibi 8 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Hemen sıradaki boşluğa, burada da sıradaki boşluk yine 9 zincir çektiğim boşluk, bakın buraya giriyorum, bir sık iğne yaparak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7 zincir çekerek şuraya kadar her boşluğa bir sık iğne yapıyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Burada yine 9 zincirli boşluğa geldik. Buraya da birleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bir doladık, yine 14 zincir çektiğimiz boşlukların üstündeki 7 zincir çektiğimiz boşluğa 8 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, tekrar şimdi 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki boşluğa, yani 9 zincir çektiğimiz boşluğa atlamıyoruz, onu da içine batıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yine 9 zincir çektiğimiz boşluğa kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 7 ve geliyoruz yine şu 14 zincirli boşluğumuzun üstüne 8 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Sıradaki boşluk. Şimdi bak, burası yine birleştirme noktamız. Şöyle şuraya kadar komple trabzan yaparak birleştirdik. 1 2 3 zincir, 2 doladık, geliyoruz buraya, tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 4'te çıkıyoruz. Evet, şimdi bir üste geçelim. Yine aynı şekilde 7 zincir çekiyoruz. Dediğim gibi model hep sıra tekrarı, aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi buradaki dolguların üzerine yine 14'er zincir çekeceğiz. Bu dolgular şöyle 3 tane oluncaya kadar, bakın burada 1 2 3
3 tane oluncaya kadar aynı şekilde örüyoruz. Burası otomatikman zaten kendiliğinden artıyor. Evet, devam edelim. 7 tane yine zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Her boşluğa batıyorum. Şimdi başlangıç noktamız burası. Karıştırırsanız eğer buraya bir işaretleyici bir şey de kullanabilirsiniz. Şöyle farklı renkte şöyle bir ip de geçirebilirsiniz. Bakın onu da göstereyim. Çünkü desen bol zincirli bir model. Buraya geldiğimizde atlayıp gidebiliriz. Şöyle bir tane ip geçirdim. Bakın aynı farklı bir renkte. Buraya geldiğimizde atlamamış oluruz. Evet, şimdi yine devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, bu ip buradan kayıyor. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Her boşluğa 7 zincir çektik. Yine köşeye geldik. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. 1 2 3.'ye batıyorum. Birleştirdim. Tekrar 14 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Son trabzan üzerine batıyorum. Ve yine 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Ve hemen sıradaki boş. Burası kafanızı karıştırmasın. Şuraya battığımızda sanki şuraya batmamız gerekiyor gibi geliyor. Ama ilk boşluğa batıyoruz mutlaka. Ve devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yine son boşluğa kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir. Ve üçüncü trabzanın tepesine, yani şuradaki dolgunun tam ortasına batıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi son trabzanı tekrar birleştirdim ve yine 7 zincir. İlk boşluğu atlamıyoruz, buraya da batıyoruz. Şu köşeyi de tamamlayalım. Bu şekilde gelelim buraya kadar arkadaşlar. Evet, birleştirme noktasına geldim. Şimdi diğer köşeyi de tamamladım. Aynı şekilde 7 tane zincir çektim. İlk boşluğa battım. Şurada bakın ipimi geçirmiştim buraya zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ip burada kalabilir. Sonra da çekebiliriz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 2 defa dolayıp bu birleştirme noktasına batıyoruz. 1 2 3 4 de çıkıyoruz. Şurada kaldığı sürece yine hangi sırada eklememiz gerektiğini zaten çözeriz. Şimdi zaten 2 yaptık. Evet, bir dolgumuz daha var. Aynı şekilde dolgu yapıp üzerine kapatacağız. Şimdi buradan yine 7 zincirle devam ediyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7.
Aynı alt sırada yaptığımız gibi yapacağız. 1 2 3 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi son 7 zincir boşluğuna girdim. Buraya köşeye geldiğimizde yine şurada yaptığımız gibi 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Büyük boşluğun içine giriyoruz. Kapattık. 1 2 3 4 5 6 7, tekrar 7 zincir. Bir sonraki büyük boşluğa girdik ve tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sıradaki boşluğa giriyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Evet. Yine aynı şekilde diğer köşeleri de 9 zincir çekeceğiz. Bu 14 zincir boşluklarının sağında ve solunda 9 zincir. Şimdi 7 zincirle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, buraya hızlı geçiyorum artık. Sadece 7 zincir çekiyorum. Her boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yedi zincir ve kenara geldik. Şimdi 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Büyük boşluğa giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi 7 zincir ve örmeye devam ediyorum. Şimdi şu köşeyi de tamamlayalım. Birleştirme noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, diğer köşeyi de tamamladım, son köşeyi. Şimdi geliyoruz. Bakın şu ipimiz şurada, taktığım ip. Bu hizadan tekrar birleştireceğim. Tığımı 2 defa doladım. Buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. 4 defa da çıkıyoruz. Şimdi birleştirme noktası, bakın her defasında böyle geri geri geldi. Buraya kadar geldi şimdi. Evet, buradan yine devam ediyoruz. 7 zincir çekerek. 7 tane zincir. Yine her boşluğa batıyorum, ilerliyorum. Şu ipi çıkarmadım, bakın hala burada. Yani burada olduğu sürece şöyle şu hizayı takip edebilirsiniz. Birleşme noktamız burası. Evet, şimdi 7 zincirlerimize devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bakın 9 zincir çektiğimiz boşluğa geldik, yine köşeye. 1 2 3 4 5 6 7. Buraya da batıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar tığımızı dolayıp bu köşenin
ortasına girip aynen şurada yaptığımız gibi arkadaşlar, hiçbir fark yok. Aynı şekilde örüyoruz. 8 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Hemen sıradaki boşluğa geçiyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, bu sıramızda yine alt sırada yaptığımız gibi tamamlayalım. Şöyle dolgular 3 tane oldu bakın. Bundan sonraki sırada zaten son sıra yapacağım. Şimdi bu şekilde bir sıra daha dolanalım ve başlangıç noktasına tekrar birlikte devam edelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi son sıraya başlayacağız. Şurada birleştireceğiz. 1 2 3 dolgudan sonra son sırayı yapıyorum. Ama dilerseniz bu motifi aynı şekilde örerek daha da büyütebilirsiniz. Daha büyük yuvarlaklar yapmak isterseniz daha büyük örüp o şekilde de birleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar 3 tane burada zincir çekiyorum. İpimiz burada. Şuradan yine takip ediyoruz. 2 defa tığ doladık. Ve 1 2 3 4 de çıkıyorum. Şimdi yine 7 zincirle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Her boşluğa 7 zincir çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yine birleştirme noktamız şimdi şurası olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Köşeye kadar 4 5 6 7 köşeye kadar 7 zincirle gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şu ipim zincirin arasına girdi. Bir 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Son boşluğa geldim. Buraya da aynı şekilde birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Şimdi burada yine ilk trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tığımı 2 defa doluyorum. 1 2 3 üçüncü trabzanın tepesine batıyorum ve önce bir ilmek, sonra 2 2 2 alarak 4 defa da çıkarak bir trabzan yapıyorum. Ve 10 tane zincir çekiyorum trabzanı yaptıktan sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Tığımı tekrar 2 doladım. Aynı trabzanın üzerine tekrar batıyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Yine 4 defa da çıkarak. Ve 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Şimdi son trabzanın üzerine geliyorum ve birleştiriyorum. Evet, köşelerimiz bu şekilde olacak. Yine 7 zincir devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, şimdi şu köşeye kadar 7 zincir çekerek yine gelelim. Dediğim gibi köşelerimiz, her köşemiz bu şekilde olacak.
Şu köşeye geldikten sonra da diğer tarafı yaparken birleştirerek devam edelim. Evet, son köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi ben ilk trabzanın üzerine battım, bir sık iğne yaptım ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tığımı 2 doladım. 1 2 3 üçüncü trabzanı yine tam ortaya batıyorum. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorduk burada köşede. Artık buradan birleştirerek devam edeceğim. Şimdi birleştireceğim için 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zinciri alıyorum şu köşede. Yine aynı ortanın boşluğuna, motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıyoruz. Köşe boşluğunun içine giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane tekrar zincir çektim ve 2 doladım. Aynı yere tekrar batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra yapacağımız her 7 zincirde, her boşlukta birleştirerek gideceğiz. Şimdi 7 zincir çekip normalde buraya batıyorduk. Ama birleştireceğimiz için 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Önce 4 zincirimizi çekiyoruz. Geliyoruz. Bakın buradan birleştirdik. Şimdi sıradaki boşluk. Her boşluğa sırayla batacağız. Buraya giriyorum. Birleştiriyorum. 4 tanesini çektim. 5, 6, 7 diyorum. Dönüyorum ördüğüme. Son trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi buraya geçmeden 1 2 3 4 diyorum. Arkadaki ve sıradaki boşluğa giriyorum. 5 6 7 3 zincir daha çektim. 7'ye tamamladım. Tekrar geliyorum buradaki sıradaki boşluğa. Bir sık iğne. Yine aynı. 1 2 3 4 zincir dönüyoruz. Önce birleştiriyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ördüğümüze. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir tekrar döndük. Sıradaki boşluğa birleştirdik. 5 6 7 3 zincir çekerek yine 7'ye tamamladık. Şöyle, pardon, elimde döndü. Ördüğümüz motife dönüyoruz. Sıradaki boşluğa birleştiriyoruz. Her zincir boşluğundan şöyle yapayım. Evet, her zincir boşluğundan bu şekilde birleştirerek devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir. Buraya geçmeden şöyle de göstereyim. Şu şekilde kolayınıza gelirse böyle de yapabilirsiniz. Sıradaki boşluk burası. İlmeği alıyorum buradan ve 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Sonra ördüğüm motife girerek birleştiriyorum. En kolay zincirle birleştirme işi. Ama şöyle sık iğne yaparsak daha düzgün duruyor. Bakın bu şekilde böyle bir burgu oluşuyor burada. Ama hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. 1 2 3 4 alıyorum arkadakini, birleştiriyorum. 3 tane daha zincir çektik. Şimdi ördüğümüze dönüyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 arkadaki motife girdik, birleştirdik. 3 zincir çektik, tekrar döndük. Bir oraya bir buraya batarak köşeye kadar yine ilerleyeceğim şimdi. Birleştirdikten sonra 3 zincir ve kapattım. Tekrar 1 2 3 4 1 2 3 köşeye kadar geldik. Tekrar 4
Burada hiçbir boşluk atlamadan her boşluğa sırayla giriyoruz. Birleştirdik. 1, 2, 3 zincir. Tekrar. Burada şimdi bakın son boşluğa geldim. Son boşluğa birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Burada bir tane daha boşluğum var. Buraya giriyorum, birleştiriyorum. Sonra 3 zincir çekerek burada ilk trabzanın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Evet, buraya kadar bakın zincirlerle geldik. Ek yeri bile belli olmuyor aslında bunda, bu şekilde zincirli modellerde. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Köşeyi yaparken de yine aynı şekilde birleştireceğiz. 7 zincir çekip ortaya batıp bir trabzan yapıyorduk. 7 değil 4 zincir çekiyoruz birleştireceğimiz için. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi ekleyeceğimiz motifte bakın şurası 7 zincir çektiğimiz yer, zaten sıradaki boşluğumuz. Buraya giriyorum, birleştiriyorum. 3 tane daha çektim. Şimdi dönüyorum. 2 defa doladım tığımı. 1, 2, 3. Üçüncüye batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 10 zincirimiz var normalde. Yine bu köşeden de birleştireceğimiz için 1, 2, 3, 4, 5 tanesini çekiyorum. Şurayı tekrar şöyle serelim. Evet, burası bakın şu iki motifin birleştiği yer. 10 zincirlerin birleştiği nokta şurası. Şu ikisini birleştirdiğim için. Şimdi üçüncüyü birleştirirken de bu ikisini birleştirdiğim noktaya, yani şu birleşim noktasına tığımı geçireyim. Şöyle göstereyim, daha belli olsun. Buradan da ilmeğimizi alalım. Pardon, bu değil. Arasından geçirelim. Sonra bir bakıyorum, şöyle düzgün olsun. 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çektim. Tekrar iki defa tığımı doladım ve örmeye devam ediyorum. Şimdi motife dönüyorum tekrar. Aynı yere tekrar batarak bir tane dörtlü trabzan yaptık. Evet, motifi birleştirme işimiz bitti şu anda. Şurası tam orta olacak. 7 tane zincir çekiyorum. Ortadaki 10 zincirden birleştirdikten sonra dönüyoruz şimdi bu tarafa. İlk diyorum, son trabzanın tepesine batarak birleştiriyorum. Şimdi bakalım birleştirme noktamız neredeydi? İpimiz burada, bakın şöyle geliyor. Şuraya bir tane daha yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki boşluğa da giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekerek ve tığımızı 2 dolayıp tekrar bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle 2 tane zincir çekelim, sağlam olsun. Bakın ipim şurada, aynı hizayı takip ettim ve burada bitirdim. Şimdi ipimi kesebilirim artık. Tabii bu ipleri tığla, daha ince bir tığ kullanarak şöyle arkasından zincirlerin, trabzanların daha doğrusu arasından şöyle yürütmemiz lazım. Tamamını kesmeden evvel birazcık yürütelim. Daha ince bir tığla daha rahat yürütürsünüz. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi tamamını keselim. Şu ortadakini de sihirli halka ile başladık. Bunu da mutlaka şöyle sık iğnelerin arasından birkaç kez geçirelim. Çünkü sihirli halka daha çabuk
açılabilen bir örgü. Evet, bunu da tamamını keselim. Şu ipimizi de artık çıkartalım. Evet, sanırım tüm ipleri temizledik. Bir tane de şurada kalmış. Bunu ben gizlemiştim. Şöyle biraz çekiştireyim, güzel dursun. Ütülediğimizde çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Böyle mükemmel bir görüntüsü var. Şöyle yuvarlak dedim aslında ama tam böyle altıgen bir şekli var. Bakın şuralar köşeler, şurası köşe, şurası orta. Ortaların birleştiği köşe olacak. Şimdi 3 tane motif yaptım ben. Bayağı büyük oldu. Bakın 3 tane de buraya yaptığımızda kocaman büyük bir yuvarlak oluşacak. Şöyle ölçersem çapını da vermiş olurum. Şöyle bakalım. Tam köşeden köşe 38 santimetre diyebiliriz. Evet. 38 santimetre ütüleyerek biraz daha açıldığında belki 39 olacak. 38 santimetre çapı var. Şimdi 3 motif daha ördüğümüzde bir yuvarlak elde ediyoruz. Bana bunu daha büyük yuvarlak yapmak için etrafına yine bu köşelerden, üçgenlerden ekleyerek şöyle tutalım bir de. Bir önceki videoda küçük üçgen bir model göstermiştim. Böyle kenarına ekleyerek, yine bu videonun altına da linkini koyarım. Şimdi kenar kısmı ekleyerek her bir nasıl anlatacağım bilemedim şu anda. Yani bir motif ekleyip diğerine geçemiyoruz. Mesela bütün böyle yuvarlak yapacaksak. Şimdi 6 motiften oluşacak, ortası daha büyük yapmak isteyenler için anlatıyorum. Bir tane buraya ekliyoruz. Hemen yanına bir tane daha ekliyoruz. Hemen yanına bir tane daha ekliyoruz. Yani 3 tane motif alır sanıyorum burası. Şurada bir orta oluşturuyoruz. O şekilde döne döne gidiyor. 6 ise atıyorum. Sanıyorum 12 motif olur. Şimdi tam yapmadan da net bir şey söyleyemeyeceğim. Bütün etrafı 12 motife tekabül edebiliriz diye düşünüyorum. Ama örerken zaten belli olur. Evet, bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Bol zincirli, örmesi kolay. Gayet rahatlıkla örebileceğiniz hoş bir model oldu diye düşünüyorum. Aynı zamanda baklava dilimi şeklinde de modeller yapabilirsiniz bununla. Evet, umarım daha güzel modellerde görüşürüz inşallah diyorum. Beğenip beğenmediğinizi yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.